Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Prostat büyümesi ve bitkisel ekstraklar, bitkisel ilaçlarla ilgili bugün kısa bir videomuz olacak. Bir hastamız sormuş, bitkisel ilaçlar, ekstraklar acaba prostatı küçültür mü diye. Arkadaşlar bu konuyla ilgili, bitkisel ekstraklarla ilgili en çok kullanılan dünyada cüce palmiye ekstraktı. Yaklaşık 200 yıldan beri cüce palmiye ekstraktı kullanılıyor. Avrupa Üroloji Birliği'nin tedavi rehberlerine aldığı tek bitkisel ekstrakt. Aynı zamanda bitkisel ekstraklar arasında prostatla ilgili en çok yayını olan, belki en son 500-600 civarındaydı. Herhalde şu anda 1000'e doğru yaklaşmıştır. En çok bilimsel yayını olan ekstrakt. Aynı zamanda Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın kabul ettiği bitkisel ekstraklardan da bir tanesi. Çünkü çok sınırlı sayıda bitkisel ekstrak kabul ediyor. Tarım Bakanlığı değil, Sağlık Bakanlığı. Rasyonel olarak baktığımızda tabii ki cüce palmiye yani Salpalmetto ekstraktını kullanmak en mantıklısı. Tabii ne gibi etkileri var? Hastaların prostat hacmini küçültebiliyor. Hastaların prostat büyümesiyle ilgili şikayetlerine iyi gelebiliyor. Tabii bunun ekstraktın özellikleri var. Mesela %70'lik, %45'lik ekstraklar olabiliyor. Bunlar fiyat olarak birbirinden farklı oluyor. Genellikle firmalar değişiyor. Bazısı %45'lik ekstraktan, bazısı %70'lik ekstraktan koyuyor ürünü. Bu Salpalmetto'yu vakti zamanında 2000'li yılların başlarında ödeme kapsamındaydı. SGK ödeme kapsamındaydı. Biz bol bol yazıyorduk açıkçası bunu. Hastalar ücretsiz olarak alabiliyordu. Poliklinik ortamında o zamanlar bu cüce palmiye ekstraktının hakikaten hastalarda fayda ettiğini de kendi gözümüzle de gördük. Özellikle hafif ve orta derecede şikayeti olan hastalarda fayda gösteriyordu. Tabii ki ileri derecede şikayeti olan hastalarda fayda ihtimali bir miktar daha azalıyordu. Daha sonradan bu ödeme kapsamında kaldı ama ürün maliyetleri arttığı için firma ürünü piyasadan çekti. Daha sonra böyle bir talep gelince yavaş yavaş hastalardan biz 5 sene önce içerisinde cüce palmiye olan bir ürünü çıkarttık. 2018 yılında. Biraz reklama girecek ama Savprost ismi. İçerisine cüce palmiye, likopen, kabak çekirdeği ve ısırgan otu ekstrakları da koyduk. Isırgan otuyla kabak çekirdeği ekstrakları da oldukça etkili prostatla ilgili şikayetlerde. Yaklaşık 5 yıldan beri veriyoruz hastalarda. Hastalarda yan etki olarak birkaç hastada tansiyon yükselmesi, geri bildirim dışında ciddi bir yan etki de görmedik. Zaten hastaların bitkisel istemesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi, kimyasal istememenin sebeplerinden birisi de yan etkiler. Şimdi kimyasallarda elimizde silahlarımız ne? Alfa bloker dediğimiz işte Zatral, Zalfu, Kardura, Flomax gibi, Tampros gibi piyasa ismi bunlar ilaçlar. Bunlar mesane boynu dediğimiz bölgenin basıncını düşürüyor. Mesane boynu dediğimiz bölgeyi rahatlatıyor. Hastanın işemesini rahatlatmış oluyor. Ama prostatta bir hacim kaybı sağlayan bir ilaç değil. Ve ilacın etkinliği 3-4 gün civarında, içtikten 3-4 gün sonra eğer devam etmezse kullanıcı ilacın hiçbir etkinliği kalmıyor. Ama hastayı kullandığı esnada rahatlatıyor. Ama şöyle yan etkileri var. İşte kuru boşalma ya da meni miktarında azalma ya da hasta ayağa kalktığı zaman bir baş dönmesi ya da kas ağrısı ya da cinsel fonksiyonlar gibi şikayetler yaratabiliyor. Prostat hastalarında diğer kullandığımız silahlarımızdan birisi de 5-alfa reduktaz inhibitörü dediğimiz piyasa ismiyle Avodart, Dudoprost, Proscar gibi ilaçlar. Bunlar da hormonal değişiklikler yaparak prostat hacminde bir küçülme yaratarak prostatın kanlanmasında bir azalma yaratarak etki sağlıyor. Bunlarda da en sık gördüğümüz yan etkiler cinsel fonksiyon bozuklukları. Şimdi 60'lı yaşlarda cinselliği hala bırakmamış, cinsel gücü bir miktar zayıflamış hastada tabii ki biz bu 5 alfa reduktaz inhibitörü dediklerimizde genellikle vermemeye çalışıyoruz. Ama mesela diyelim ki hasta kuru boşalma olmasını istemiyor ya da ayağa kalktığı zaman baş dönmesi olmasını istemiyorsa, hafif de şikayetleri varsa bitkisel tedavilerle başlayabiliyoruz hastalarda. Sonuç olarak hastayı takip ediyoruz. Sonuç olarak hastanın şikayetleri artıyor mu, azalıyor mu buna bakıyoruz. BPH hastalarında prostat kanseriyle ilgili bir gelişme var mı, yok mu? Bunu takip ediyoruz. Hastada durumu daha sıkıntıya giriyorsa, dediğim gibi ilaç kombinasyonları uygulayabiliyoruz. Bitkisellerle kimyasalları ya da bu iki diğer kimyasal birbiriyle beraber kombine verebiliyoruz. Ya da PD5 inhibitörü dediğimiz hem cinsel fonksiyonu düzeltmesi için hem de prostatla ilgili şikayetleri düzeltmesi için mesela Cialis dediğimiz içerisinde tadalafil olan ilaçlara
düşük dozlarda uzun vadeli olarak verebiliyoruz. Aktarlarda bunlardan ayrıca bir de aktarlarda satılan, Türkiye'de en çok kullanılan prostat yine herbalarından bitkilerinden birisi de yakı otu dediğimiz bir ot. Bunu da kullanabiliyor hastalar. Bundan da fayda gören hastalar oluyor. Dediğim gibi genel olarak bu şekilde bitkisel ekstraklar. Ha bir de şunu da söylemek lazım. Bitkisel bir ekstraktı kullandığınız zaman özellikle prostat için iğne kaydının 15 gün, 1 aydan önce olmasını beklememek gerekiyor. Yani mesela cinsellik için de bitkisel diye çıkartıyorlar piyasaya. İçerisine Viagra koyuyorlar. İçiyorsun bitkiseli. Yarım saat sonra etkisini görüyorsun. Bitkisel ilaçlarda genellikle bu kadar hızlı görme olasılığınız yoktur arkadaşlar. Yani bu cüce palmiye ekstraklarını da kullanırken beklentinizi bir tık düşük tutmak gerekiyor. Çünkü hemen etkilemez. Yani bu bizim alfa bloker dediğimiz prostat ilaçları gibi birkaç gün içerisinde etkilemez. Etkilemesi için en az bir 15 gün, bir ay kesinlikle geçmesi gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.